Toplum içerisinde insanların genel ahvalini bir düşünür müsünüz? Beraber çalıştığınız arkadaşları düşünün. Aile efradınızdan insanları düşünün. Toplumun genel bir çoğunluğu ciddi anlamda buhranlar içerisinde yani. Yolda yürürken kendi kendine konuşan insanlar. Niye biliyor musunuz? İşte o her başına gelen musibet olur, başka sarsıcı hadiseler olur. Güzel hadiseler de dahil aslında buna. Bunlara da aslında bakış açısını öyle yakalamak lazım. Hep perde arkasındaki meseleyi düşünüp, marifeti geliştirip, onu dahi bile imandaki derinleşmeye kullanmamız lazım. Ama bunu 1 atladın, 3 atladın, 5 atladın. Gelişmedi. Çünkü imanda derinleşmedin, bir kuvvet bulamadın. İmanda derinleşmemenin sebebinde marifete çalışmadın, yoğunlaşmadın. Dolayısıyla buhranın arttığı, sıkıntıların arttığı, bunalımın arttığı maalesef. Madde bağımlılığı arttı, alkol bağımlılığı arttı. İnsanlar kendisini aslında gelecek yeni sıkıntılara karşı, musibetlere karşı ancak bu şekilde avutabiliyor. Ne yazık ki. Biz günlük Kur'an, Risale okumalarımızda dahi bile bakış açımıza neler katabiliyoruz? Bir kelime mi? Bir cümle mi? Bir kavram mı? Neyi katabiliyoruz? Aslında bunlara çok dikkat etmemiz önemli. O bakış açısı biraz daha açılacak. Biraz daha açılacak. Esas bunların işe yarayacağı yer ise kabre girdiğimiz zaman olacak. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nurlar'da belki de farklı mecmualarda, farklı ciltler içerisinde birçok defa tevhidi ele alması sanki birbirine benziyor gibi görünse de aslında her bir tevhid meselesi içerisinde okuyucusuna, muhatabına farklı bakış açıları katıyor. Bu bakış açısı dediğimiz mesele aslında bizler için önemli bir mesele. Bir insanın belki hayatta en çok elde etmek isteyeceği şeylerden birisi de kendisine yeni bir bakış açısı kazanmak, değil mi? Üstad Bediüzzaman Hazretleri bakış açısı için başka hangi kavramı kullanıyor? Nazar diyor, değil mi? Yine Mesnevi Nuriye eserinde Bediüzzaman Hazretleri bir yerde şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki 40 yıllık ömrümde 30 yıllık tedrisatımda 4 kelime öğrendim diyor. Bu 4 kelimeyi de sırasıyla ifade edelim mi? Manayı, harf, manayı, isim, niyet ve nazar. 4 kelime öğrendim diyor. Ama düşünüyorum da 40 yıllık ömrümde 30 yıllık tahsilatımda 4 kelime. Üstadım nasıl olur 4 kelime ya? Yani hayat hikayesini okuduğumuzda mesela Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Van'da kimin konağıydı? Tahir Paşa'nın konağında. Kütüphanesini onu açıyor. O dönem çok önemli bir kütüphane. Tahir Paşa'nın konağındaki kütüphane. Orada 3 ayda 90 kadar kitabı hıfzına alıyor. Bu bir tahsilat değil mi? Bu tedrisat değil mi bu? Bu da bir tedrisat. Hem de hıfzına aldığı yani hafızaya aldığı o ilim kitapları. Çeşit yani tek bir ilimde de almamış. Sarf ilminde kitapları hıfzına almış 3 tane. Nahiv ilminde almış. Belagat, mantık, münazara, daha başka cedel diyorlar, hikmet diyorlar, hilmi vaat, ilmi lügah ve bunun gibi daha devam ediyor. Farklı. Bunları bir okumada hafızaya alacaksın ve bunun üstüne yıllar geçecek. Yani 3 ayda değil, 30 yıllık tedrisatında. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu bahsettiğim kütüphanedeki 90 kitabı 3 ayda hıfzına alıyor. Ama cümlede 30 yıllık tedrisatımda diyor. 4 kelime öğrendim. Neymiş? Manayı, harf, manayı isim, niyet ve nazar. Demek ki başka bir şey de var burada. Yani bir şey dikkat çekiyor. Nazar denilen meselede öyle basit bir mesele olmadığı, yani bir insanın yakaladığı bakış açısı önemli bir mesele olduğunu aslında dikkat çekiyor, değil mi? Bakış açısı dediğimiz yani nazar dediğimiz meselenin bir insanın hayatına ne derece katkı sağlayacağını anlamamız lazım yani. 10 tane biz sıralı ders okuduk ama ne anladık? Şunu anladık. Tevhid ile alakalı her bir bölümde, her bir pasajda, her bir lemada Üstad Bediüzzaman Hazretleri farklı bir bakış açısı açtı. Rızık delilinden baktı, hayat delilinden baktı. İnşa dedi, ibda dedi, o delillerden baktı. Suubet mi, suhulet mi dedi, o delilden baktı. Şimdi bir insan kitap okuyor, kitabın muhatabı. Kitabı bitirdi. İnsan şunu düşünmez mi ya? Bu kitap 300 sayfa okudum. Ne kattı bu kitap bana? 5 günümü aldı, 6 günümü aldı şu kitabı bitirmek. Ama ne kattı bana? Demek ki okunulan şey, muhatap olunan şey aslında bizim bir beklentimiz olan şey. O beklentinin adı da bize yeni bir nazar katması, yeni bir bakış açısı katması. Bu aslında şundan dolayı da önemli. Biz normal günlük hayat içerisinde de hadiselere bakmayı niyet etsek, işin birçok defa rengi değişecek. Çünkü bizim yaşadığımız olaylarla, karşılaştığımız meselelerle o anda çoğu zaman eğer sıkıntılı bir meseleyse bir an önce geçsin gitsin oluyor, değil mi? Yani çok bunun perde arkasını düşünme ihtiyacı hissetmiyoruz. Üstad Bediüzzaman Hazretleri yaprak düşüyor. Artık orada neyi tefekkür ediyorsa düşen yaprak için hüzünleniyor, ağlıyor. Bizim önümüze yaprak düşüyor, biz üstüne basıp geçiyoruz mesela. Bakış açısı. Aslında ihtiyacımız olan şeylerden biri bu yaptığımız okumalarla, Kur'an okumaları, Risale okumaları, tefsir okumaları, bir araya gelip ders okumaları ile o konuşulan mesele içerisinden bir bakış açısı yakalamak.
imana dair bir bakış açısı daha yakalamak. Çünkü bizim hayat içerisinde yaşadığımız meselelerle, karşılaştığımız zorluklarla en çok aslında tıkandığımız nokta o bakış açısını yakalayamadığımızdan dolayı meseleye derinlemesine bakamıyoruz. Meseleye genişçe bir bakış sağlayamıyoruz. Bakış açısı dedik ya, bakış açısı. Bununla ilgili de iki kavram var. Bir tanesi feraset, bir tanesi basiret, değil mi? Feraset neydi? O bakıştaki genişlikti. Basiret ise bakıştaki derinlik. Derler ya, yani bunun basireti bağlanmış. Ne kadar ferasetsiz bir adam. Toplum gün içinde çok kullanıyor bunları. Kişideki feraset ve basiretin elde edilmesi ve açılması için kişinin neye ihtiyacı var? İmanda derinleşme dediğimiz meseleye ihtiyacı var. Yani bu feraset ve basiret aslında kişinin manevi kuvvetiyle beslenen şeyler. Bir insanda basiretsizlik, bir insanda ferasetsizlik görüyorsanız imani zafiyetleri o an baş göstermiş demektir. Oralarda gedikler vardır. İmandaki o gediklerden kaçaklar yapmıştır, yakalayamamıştır meseleyi, anlayamamıştır. Dolayısıyla feraset ve basiret ne ile alakalı? İmandaki derinleşme ile alakalı. İmandaki derinleşme ise marifet ufku dediğimiz meselenin kişide açılmasıyla tam tamına doğru orantılı. Marifet ufku dediğimiz şey, yani tanıma ilmi, bilme ilmi dediğimiz şey. Bir insan kendine ait marifeti ne kadar çok geliştirebilirse, açabilirse imanında da derinleşmesi o oranda artacaktır. İmanda derinleşmesi o oranda artan bir kişide de basiret ve feraset dediğimiz kavramlar iyice yer edecek, iyice basiret ve ferasetin merceği genişleyecek, açılacak yani. Ama bir insan marifet ufku ile alakalı herhangi bir gelişim göstermiyorsa, tam aksine fısk ile, sefahat ile marifet ufkunun önünü tıkıyorsa, iman derinleşmesinin tam aksine imanı jiletliyorsa, kesikler atıyorsa, bu sefer o basiret ve feraset merceği iyice daralacak. Dolayısıyla gelişmeyecek, hatta ve hatta neticede elden bile gidebilir. Demek ki basiret ve ferasetin gelişmesi kişinin iman ile alakadar olup derinleşmesiyle alakalı. İmandaki derinleşme ise marifetin aslında kişide açılmasıyla, marifet ufkunun gelişmesiyle alakalı. Ne demek marifet ufku? Şimdi marifet dediğimiz şey tanıma ilmi diyoruz, değil mi? Marifetullah deyince Allah'ı tanıma ilmi. Demek ki kişideki marifet ufku, marifetullah penceresi ne kadar çok açılırsa, genişlerse kişinin imanı o derece aslında derinleşecek. Şimdi mesela Süleyman, İstanbul'dan bir abi. Desem ki Turgut abiyle iş yapar mısın? Yapmazsın. Sebep? Abi ben Turgut abinin ticaret yönünü bilmiyorum. İnsani yönlerini bilmiyorum. Öfkelendiğinde ne yapar? Bilmiyorum. Cömertliği ne seviyede? Bilmiyorum. Şefkatli mi, celalli mi? Bilmiyorum. Benim onunla ilgili bir marifetim yok, bilgim yok. Dolayısıyla ben ona ne bir iş teklif edebilirim, ne onun teklif ettiği işi kabul edebilirim. Yola çıkma, aynı şekilde yola da çıkamam. Hatta ve hatta kişiler arasında izdivaç meselesinde dahi bile süre tanınıyor, nişanlık süresi. Niye? Taraflar birbiriyle ilgili biraz marifeti olsun, bilgisi olsun. Biraz tanımaları için. O tanıma esnasında muhabbet gelişir. Şimdi aynı şekilde bizim gün içerisinde yaşadığımız hadiseler, olaylar ile aslında çoğu zaman bakış açımızın dar olmasından, yer yer basiret ve ferasetsizliğimizden ötürü o olay geçsin gitsin deyip o olayın perde arkasında aslında neler olduğunu hiç düşünmeden savuşturmaya çalışıyoruz. Hadi bir savuşturdun, hadi iki savuşturdun. Ferasetsizlik, basiretsizlikten dolayı birkaç savuşturdun. Bakış açısı dediğimiz nazar gelişmediği için savuşturdun. Şimdi sen bunları geliştirme, imanda derinleşme, yani marifetullah'ta bir ufuk yakalama gibi bir gündemin olmasın. Bir geçiştirdin, iki geçiştirdin. Kaç defa geçiştirebileceksin? Toplum içerisinde insanların genel ahvalini bir düşünür müsünüz? Beraber çalıştığınız arkadaşları düşünün. Aile ifradınızdan insanları düşünün. Toplumun genel bir çoğunluğu ciddi anlamda buhranlar içerisinde yani. Mesela yolda yürürken insanlara dikkat edin. Çok böyle artık arttı iyice yani. Yolda yürürken kendi kendine konuşan insanlar. Niye biliyor musunuz? İşte o her başına gelen musibet olur, başka sarsıcı hadiseler olur. Güzel hadiseler de dahil aslında buna. Bunlara da aslında bakış açısını öyle yakalamak lazım. Hep perde arkasındaki meseleyi düşünüp, marifeti geliştirip, onu dahi bile imandaki derinleşmeye kullanmamız lazım. Ama bunu bir atladın, üç atladın, beş atladın. Gelişmedi. Çünkü imanda derinleşmedin, bir kuvvet bulamadın. İmanda derinleşmemenin sebebinde marifete çalışmadın, yoğunlaşmadın. Dolayısıyla buhranın arttığı, sıkıntıların arttığı, bunalımın arttığı maalesef. Madde bağımlılığı arttı, alkol bağımlılığı arttı. İnsanlar kendisini aslında gelecek yeni sıkıntılara karşı, musibetlere karşı ancak bu şekilde avutabiliyor. Ne yazık ki. Dolayısıyla konunun tekrar başına döneyim. Bu nazar dediğimiz mesele, bu bakış açısı dediğimiz mesele çok bizim için önemli bir mesele. Biz günlük Kur'an, Risale okumalarımızda dahi bile bakış açımıza neler katabiliyoruz? Bir kelime mi? Bir cümle mi?
bir kavram mı? Neyi katabiliyoruz? Aslında bunlara çok dikkat etmemiz önemli. Bizim açımızdan çok önemli. Üstad Bediüzzaman Hazretleri dedik ya, tevhidi ele almış. Bakıyorsunuz işte 33. sözde farklı almış. Ayetül Kübra'da farklı almış. 32. sözde farklı almış. Mesnevi Nuriye lemalarda farklı almış. 15. şuada farklı almış. O kadar farklı, o kadar insanın ufkunu açan, bakış açısını besleyen şekillerde, türlerde ele almış ki. Yani Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin 28 yıl boyunca çektiği sıkıntılar içerisinde şu manaları, şu eserler ile bizlere ulaşması var ya, ulaştırması ciddi bir fedakarlık ya. Yoksa hem dünyamız ağlayacaktı, hem ahiretimiz ağlama ihtimali çok yüksekti. Şimdi lemalarda dahi bile adım adım farklı tevhid delilleri okuyoruz. Bak bugün farklı bir tevhid delili okuyacağız. Bugün okuyacağımız tevhid delilinde Üstad Hazretleri diyecek ki, bak arkadaş dikkat et, türler arasında bir tevafuk var, bir de cinsler arasında da bir benzerlik var. Bundaki bağlamı kursan, bunun sana Allah'ın varlığı ve birliğini nasıl anlattığını göreceksin diyecek. Bir bakış açısı daha katacak. Buyur bakalım. Mesnevi Nuriye Lemalar 11. lema. Arkadaş, bir nevin efradı arasındaki tevafuk ve bir cinsin envai arasında azayı esasiyede bulunan müşabehet, sikkenin ittihadına, kalemin vahdetine delalet ettiklerinden anlaşılıyor ki, bütün mütevafık ve müteşabihler, yani birbirine benzeyen çokluk, bir zat-ı vahidin eseri sanatıdır. Arkadaş, bir nevin yani türler demek. Bir türün fertleri arasındaki tevafuk ve bir cinsin enva, yani bu sefer türleri dedi. Türleri arasında azay-ı esasiyede, yani türlerindeki temel organlardaki müşabehet, yani benzerlik. Aslında bu cümlede Üstad Bediüzzaman Hazretleri şunu ifade etti. Tür, cinsin bir alt kümesidir dedi. Biyoloji dediğimiz bilimde hep ne vardı? Bir tasnif vardı değil mi? Bir sınıflandırma vardı. Hatırladınız mı? Tür vardı, sonra cins geliyordu. Daha sonra onu kapsayan aile geliyordu. Onu kapsayan takım geliyordu. Sınıf, şube ve alem şeklinde böyle bir silsile vardı. Biyoloji gibi, tıp gibi böylesi bilimsel alanlarda yapılan bilimsel çalışmaların tutarlı olabilmesi adına ilk yapılan şey tasnif yapmak, sınıflandırma yapmak. Yapılacak olan bu sınıflandırmanın sağlamlığı ve tutarlılığı ne kadar kuvvetliyse, isabetliyse yapılan çalışmada o denli pürüzsüz çıkıyor, doğru mu? Peki bu sınıflandırmayı bilim insanları neye göre yapıyor? Tür, cins, aile, takım diye gidiyordu değil mi? Bu sınıflandırmayı neye göre yapıyorlar biliyor musunuz? Türler ve fertler arasındaki benzerliklere göre yapıyorlar. Yani iki tane birey arasında ne çok benzerlik varsa onlar o kadar alt kümede birleşiyor. Benzerlikler azaldıkça biraz daha üst kümelerde birleşiyor. Şimdi mesela tür burada ya, burada ne var? Cins var. Şimdi burada Siyam kedisini görüyorsun, Tekir kedisini görüyorsun, Van kedisini görüyorsun. Bunlar cinsin altında birleşiyorlar, doğru mu? Ama türe geldiğinde bu sefer kedi ile aslanı aynı yerde görüyorsun. Çünkü benzerlikleri azaldı ama yine aynı türden görünüyor. Dolayısıyla benzerlikler ne kadar çok fazlaysa o sınıflandırmanın o kadar alt tabakasında yer alıyorlar. Benzerlikler azaldıkça o zaman kapsayıcılığı, sınıflandırmanın kapsayıcılığı artıyor. Şimdi demişler ki bu yapılan çalışmalar için bu sınıflandırma, bu tasnif çok önemli. Bu tasnif ve sınıflandırmanın yapılabilmesi için de o türlerin ve bireylerin arasındaki benzerlikler çok önemli. Dedik ki türlerin arasındaki tevafuk ve cinslerin arasındaki müşabehet, yani benzerlik bize bir bakış açısı katacak, bir yol açacak. Neye karşı? Allah'ın varlığı ve birliğine. Yani onların üstündeki o imza diyelim, o mühür, o sikke, o hatem bize aynı eli gösterecek. Laleyi konuşalım, laleyi. Bir tane lale var elimizde. Bu lale diğer bütün yeryüzündeki laleler ile aynıdır diyebilir miyiz? Benziyor değil mi? Aynı. Nerede bu laleyi görsek, yani Mersin'de de görsek, buradan çıksak Karadeniz'de de görsek, hep aynı şeyi söyler miyiz buna? Bu laledir der miyiz? Herkes aynı şeyi söyler mi? O zaman lale. Bütün laleler birbirine benziyorsa bu fertler arasındaki tevafuk diye ifade ediliyor. Yani birebir aynı. Tevafuk etmek. Mesela tevafuklu Kur'an var. Böyle nüshaları kapattıkları anda Allah lafızları aynıyla üst üste geliyor. Tevafuk etti deniyor. Bir lale kendisinden geride kalan 270 bin çiçek türü ile aynıdır diyebilir miyiz? Çeşit çeşit. Gül var, zambak var, yasemin var. Bunlarla da aynı diyebilir miyim lale için? Diyemem. Cinsleri aynı mı? Çiçek. Ama türleri aynı mı? Değil. Bu lale türü. Orada yasemin türü var, zambak var, gül var. Hepsinde kendine ait hususi özellikler var. Ama hepsinde aynı ortak özellikler de var. Mesela çiçeklerin hepsinde, yani lalede de diğer geri kalan türlerde de ne var? Taç yaprak var, çanak yaprak var, çiçek tablası var, çiçek sapı var, koku özelliği var. Bak bunlar ortak.
İşte bunların ortak olması ise benzerlik olarak ifade etti Üstad Hazretleri. Yani dedi ya, azayı esasiye, temel organlarda benzerlik var, müşabehet var. Bir lale diğer bütün laleler ile aynıdır. Bu tevafuk. Ama bir lale geride kalan çiçekler ile aynı değildir. Ama benzerdir. Çünkü o temel organları aynıdır. Şimdi bir tane kayısı ağacı görüyoruz burada. Ben desem ki ya bu kayısı ağacı diğer bütün kayısı ağaçlarıyla aynıdır desem, doğru söylemiş olur muyum? Aynıdır. Neden dolayı aynıdır? Ya yaprağın türü aynı, dalın türü aynı, gövdenin yapısı aynı vesaire vesaire. Gövdenin içindeki organlar aynı. Buna ne diyoruz? Kayısı ağacı fertleri arasındaki tevafuk var diyoruz. Türün tevafuğu dedi ya. Bu kayısı ağacı bir zeytin ağacıyla birebir aynı diyebilir miyim? Bir önceki cümle gibi. Diyemem ki. Özellikleri farklı, meyveleri farklı, yaprakları farklı. Ama her ikisinde de yaprak var mı? Her ikisinde de öyle ya da böyle dallanma var mı? Her ikisinde öyle ya da böyle toprak ile ilişki var mı? Bir gövde var mı? Var değil mi? Kayısı ağacı diğer ağaç türleriyle benzerdir derim. Müşabehet. Neden bunu söyleyebildim? Üstad dedi ki, azayı esasiyede, yani temel organlardan kaynaklı bir benzerlik var. Şimdi biz en başta dedik ki tür cinsin bir alt kümesi oluyor. Şimdi kainata bakıldığında varlıklar arasında benzerlikler ile ve bu benzerliklere dayalı olarak da sınıflandırmalar var. Mesela bir örnek vermiştik, hatırlar mısınız? Tür, cins, takım, aile diye devam ediyordu. İşte bunu mesela elmayı ele alalım. Amasya'nın elması, o bir cinstir. Elma cinsidir. Ama elma dersen bir türdür değil mi? Meyveler içinde bir türdür. Elmanın tür olması, meyveler içinde tür olması bu sefer meyve ise onun bir takımıdır vesaire şeklinde gidiyor. Şimdi bu sınıflandırmalar, bu tasnif ne demiştik? Hep benzerlik ve tevafuklara göre yapılabilmekte. Şimdi öğretim kitaplarında konular tasnif edilirken bu benzerlik ve tevafuklara göre yapıldığını biyoloji kitabından örnek verdik değil mi? İşte sağlık kitaplarından örnek verdik, konuştuk. Konuların birbirine benzerlik yönleri ve birbirine uyumu ne kadar yakınsa o kadar isabetli sınıflandırmalar oluşturuluyor. Şimdi biyoloji kitabı dedik ya, elimizde bir biyoloji kitabı alacak olsak, bu biyoloji kitapları nasıl hazırlıyorlar? Aslında bahsettiğim gibi konuları tasnif ediyorlar. İşte canlılar alemi, cansızlar alemi, işte canlılar alemi tekrar alt konulara tasnif ediyorlar. Şimdi biz bu biyoloji kitabını aldık. Müthiş bir tasnif var ve şunu da anladık. Bu biyoloji kitabının yazarı konulara bir bütün hakim, profesör bir adam. Ve mükemmel bir tasnif var, mükemmel bir anlatım var. Bu kadar ilim sahibi, bu kadar konulara hakimiyeti olan bir profesör, bu kadar da emek vermiş, tasniflemiş, çalıştırmış. Acaba o kitabın bu özelliklerini görüp şunu diyebilir miyiz? Bu kadar bilgili, bu kadar konuya hakim bir profesör mümkün değil bir başkası gelip de bu adamın kitabına bir kelime katsın, bir kelime karıştırsın. Çünkü o tasnifler içerisindeki konuların birbirine benzerlik, yakınlık, uzaklığa göre ayrıştırmış. Cümleleri birbirine yakın duruyor, farklı cümleler yok. Bir başkası cümle katacak olsa uzaklaşmaya başlayacaktır. Şimdi ben bir şiir yazayım, sen de gel ona hadi bir cümle ekle. Olur mu? Ne olur? Uzaklaştırır. Onun duygusundan uzaklaştırır, bütünlüğünden uzaklaştırır. Şimdi anlarız ki öylesine mükemmel bir biyoloji kitabı, yazarı olan, o hakimiyeti olan, bilgisi olan o profesör mümkün değil bir başkası gelsin de o kitabın içerisine bir cümle katsın. Bir kelime katsın, bir harf karıştırsın. İzin verir mi? Hakimiyeti izin vermez. İzzeti izin vermez. Şimdi bakın biz lale dedik ve laleyi başka çiçeklerle karıştırmamış. Tevafuk ettirmiş. Karıştırmamış ama benzer özellikler de vurmuş. Tevafuk ve benzerlik üzerinde aynı mühürleri görmeye başladık konuşurken. Sikkeleri gördük yani. Şimdi sikke dediğin şey nerede basılıyor Kerem? Darphanede basıyor değil mi? Paraya sikke basarlar. Peki sikke bize neyi gösterir? Darphanenin sahibini gösterir. Hangi darphane olduğunu gösterir. Mesela bizim bozuk paralarda sikke var mı? Var. Ne yazıyor? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası darphanesi. Şimdi ben burada mesela aynı sikkeleri görsem 1 lira atıyorum 50 kuruş vesaire bozuk paralarda derim ki bunlar darphane sahibinin darphanesinden çıkıyor derim. Çünkü sikke aynı. Bunların arasında Euro'nun sikkesini görsem, Nijer'in parasının sikkesini görsem derim ki bunlar aynı darphaneden değil. Dolayısıyla sikkedeki birlik darphaneyi bende birledi, doğru mu? Şimdi bu lale içerisinde konuştuk. Benzerlik ve tevafuk sikkesi var. Kayısı ağacında konuştuk. Benzerlik ve tevafuk noktasında sikkesi var. Kendi türüyle olan tevafuklar, kendi cinsiyle olan benzerlikleri var. Yani sikkeler var. Üstad dedi ki bunları biz bireylerde, türlerde, cinslerde gördükçe bu sikkeler hep birbirine benziyor mu? Benziyor. Sikkelerin benzerliği bize sikke sahibini yani darphanenin tek elde olduğunu gösterirdi. Biz laleye baktık aslında. Tevafuk ve benzerlik var dedik ki aslında orada dedik ki
kim vurduysa bu sikkeyi, bu mührü öbürüne de vurmuş, öbürüne de vurmuş. Dolayısıyla bütün lalelere vurmuş. Bütün lalelere sahip olduğunu ifade etmiş. Kayısı ağacına kim vurduysa bütün kayısı ağaçlarının sahip olduğunu ifade etmiş. Çünkü aynı şeyleri vurmuş. Hatta tek kayısı ağacı da değil. Zeytin ağacı ile de temel organlarda benzerlik vardı. Dolayısıyla ona da vurmuş. Aynı sikke onda da var. Bu bize darphane sahibinin bir el tarafında yönetildiğini gösteriyor. Sikke kim ise darphane onudur. Bedir abi sen tekstil uğraşıyorsun değil mi? Benim babam da tekstilci. Şimdi mesela tekstilde şu vardır, kalıplar vardır. Dersin ki yani şu ceketin kalıbı sadece bu markada var. Kendine ait çizgileri vardır. Yalnız o marka aynı kalıp cekete bazen düğmesini renkli yapıyor, bazen iliğini renkli yapıyor, bazen yakayı kırlangıç yapıyor. Ama kalıp aynı kalıp. Ve o kalıbı bilen, işten anlayan der ki kardeşim bu kalıp Bedir'in kalıbıdır. Ona aittir der. İşte bu ne biliyor musun? Her ne kadar ceketler farklılık gösterse de kumaşı farklı olabilir, rengi farklı olabilir, dediğim gibi düğmesi farklı olabilir, fermuarlı yapmış olabilir, düğmeli yapmış olabilir, iliklerini renkli yapmış olabilir. Ama işi bilen, inceyi yakalayan, kalıbı yakalayan kişi der ki bu da Bedir'in kalıbıdır der. Yani bu sikkeyi ancak Bedir vurabiliyor der. Ne yaptı? O benzerlik ve tevafuklar içerisinde sikkeyi birledi, darphane sahibini buldu. Biz de kainat içerisinde aslında çok defa muhatap oluyoruz ama şu son noktayı yakalayamıyoruz. Son noktayı aslında yani o sikkedeki birliği yakalayıp bunun çok fazla talimini yapsak, işi Allah'a verebilsek, yine konunun başına dedim ya başımıza gelen yaşadığımız hadiselerde de bunu görebilmemiz lazım. Ya sadece çiçek, böcek noktasında kalmaması lazım. Biz sosyal bir varlığız. Farklı şeylerle muhatap oluyoruz. Bunların içerisinde de o sikkeleri okuyabilsek, Allah'a verebilsek, marifet ufkumuz genişleyecek. Marifet ufku genişledikçe imanda derinlik artacak. Bakış açımız biraz daha açılacak. Şimdi buraya kadar bir bitirdi Üstad Hazretleri. Kezalik dedi. Kezalik dün bir arkadaşa sordum da Arap bir arkadaş da direkt bildi. Böylece demek abi dedi. Kezeden geliyor dedi. Yani bir bağlam atıyor. Aynı bunun gibi. Demek başka bir konuya geçeceğiz. Ufaktan bir konu ayrılacak tamam. Kezalik inşa ve icatlarda görünen şu suhuleti mutlaka bütün mevcudatın bir sani vahidin eseri olduğunu vücub derecesinde istilzam ediyor. Bu 11. lema. 10. lemada Üstad Bediüzzaman Hazretleri efsane bir şekilde bu suhulet ve suubet meselesini işliyor. Yaratılış içerisindeki kolaylık ve zorluk. Üstad Bediüzzaman Hazretleri burada tekrardan bir daha suhulete bir dokunuş yapıyor. Yani suhuleti mutlaka ne demek Mücahit? Mutlak suhulet demek. Mutlak, nihayetsiz, sınırsız, sonsuz bir kolaylık. Sonsuz kolaylığın zorluğu var mıdır? Temsil olsun diye söyleyeyim. Bir şey, atıyorum şunu kaldırmak bana sonsuz kolaylıksa yine benim için bir zorluk noktası olabilir mi? İptal etmiş olursun değil mi? Zorluk iptal edilirse zorluğun olmadığı bir yerde kolaylıktan konuşulur mu? Aslında sonsuz bir kolaylık var diyerek Üstad Hazretleri Allah için inşa ve icat dedi değil mi? İnşa ve icat etmede zorluk ve kolaylık yok aslında. Biz anlayabilelim diye sonsuz kolaylık diyor. Suhuleti mutlaka diyor. Çünkü kolaylık varsa derece giriyor. O zaman zorluk da olması lazım. Allah için zorluk olabilir mi? Nihayetsiz kudret sahibi diyoruz. Celal sahibi diyoruz. Sonsuz kolaylık varsa zorluk olmaması lazım. Zorluk gitti. Zorluğun olmadığı bir yerde kolaylıktan bahsedebilir miyiz? O zaman Allah için yaratma meselesinde ne zorluk ne kolaylık. Yani öyle bir şey aslında isnat edilemez. Biz anlayabilelim diye suhulet mutlaka. Müthiş bir kolaylık var. Aklınızın alamayacağı bir kolaylık var. Kün diye bir kolaylık var diyor yani. Şimdi burada 2 tane kavram konuştuk. Yine kavramlara dönelim. Dedi ki inşa ve icat. İnşa nedir? Mesela isim neydi? İbrahim. İbrahim inşa deyince aklına bir şey geliyor mu? Değil mi? Bina yapmaktan geliyor, aklına öyle geliyor. Yani inşaat. İnşa bir yaratma. Allah'ın bir yaratma şekli. Peki nasıl yaratıyor Allah? İnşa ederken nasıl ediyor? Var ettiği materyallerle yaratıyor. İcat deyince nedir? İcadın bir diğer adı ibdadır arkadaşlar. İcat, ibda. Yani onda ise herhangi bir materyal kullanmadan yoktan var ediyor. İnşada yarattığı materyallerden yaratıyor tekrar. Ama icatta ya da ibdada ise yoktan var ediyor. Demek Allah'ın 2 şekilde yaratması var Mehmet. Daha efsane bir şey var biliyor musun? İnsan bedeni sürekli inşa edilirken var olan hücreler ne oluyor? 6 ayda bir yenileniyor değil mi? 6 ayda bir yenileniyoruz. Yani bir sene önceki atıyorum Burak ile şimdiki Burak arasında 2 gömlek fark var. Haberimiz yok ama yenileniyoruz. İnşa halinde vücudumuzda sürekli bir şey yaratılıyor. Yenilenme formunda yaratma inşa. Bir örnek daha verelim. İnsanın yaratılmasında sperm ile yumurta birleşti. Var olan materyallerden olduğu için ilk etapta inşa. Ama o spermin içerisinde ne dalak vardı, ne böbrek vardı, ne kalp vardı, ne saç vardı, ne burun vardı, ne kemik vardı, ne sinirler vardı, ne damarlar vardı. Allah Allah.
İnşa içinde ibda ile, icat ile yaratıyor Allah. Ve Üstad diyor ki mutlak bir suhuletle yaratıyor bunu diyor. Bunu yaparken ona zorluk, kolaylık konuşulmaz bile diyor. Suhulet-i mutlaka, sonsuz bir kolaylık ile yaratıyor diyor ya. Alakasız şimdi yani onun içerisinde hiç bu saydığımız şeyler kol yok, parmak yok, tırnak yok. Yani onlar inşa değil demek. Yoktan var ediyor onlara. Subhanallah. Ve bunu yaratırken de diyor sonsuz bir kolaylık. Aklımızın almayacağı bir kolaylık. Mucize gibi değil mi zaten ya? Şimdi sonsuz bir kolaylık varsa neyi düşüneceğiz bir de? Nihayetsiz bir kolaylık varsa nihayetsiz bir ucuzluk da var. Nihayetsiz bir cömertlik de var. Bak hep birbirine ardı sıra sıfatları, isimleri geliyor. Yani bir kişi kainat içerisindeki bu inşa, icat gibi meseleleri tefekkür ettikçe silsile şeklinde diyecek ki Allah Allah hiçbir zorluk yok bunda yaratırken. Sonsuz yine nihayetsiz bir cömertlik var. Herhangi bir bedel alıyor mu? Yok. Nihayetsiz bir ucuzluk var. Bak Allah'ı tanıyorsun. Ne kadar lezzetli değil mi? Aksi halde suubet, güçlük öyle bir dereceyi imtina ve muhaliyete çıkacaktır ki o cins ve nevilerin Adem'den vücuda çıkmalarına bir set çekilmiş olur. Bunu yakalayamazsak nihayetsiz zorluk çıkacak. Nasıl oluyor diye işin içinden çıkamayacağız. Aynı örnekten devam edelim yani. Nasıl oluyor da ya bir su parçasından bunlar silsile şeklinde oluşuyor. Bir de bunun evrelerini yakalamışlar. Çocuğun ilk evresi 4 haftalıkken şunlar gelişir. 8 haftalıkken şunlar gelişir. 3 santime kadar büyür. 10 haftalıkken, 12 haftalıkken. Bir de doğuyor, dünyaya geliyor, durmuyor, devam ediyor. Yani bunu hep böyle tasniflemişler, sınıflandırmışlar. Nöromotor gelişimine bakmışlar, ruhsal gelişimine bakmışlar, psikolojik gelişimine bakmışlar. Şimdi bunların hepsi bir su tanesinden nasıl oluyor ya bu silsile böyle gidiyor diye işin içinden çıkamaz. Nihayetsiz bir suubet ortaya çıkar bu sefer. Eğer bir sani vahide verilmezse, yani tek olan sanatkar bir zatın eline verilmezse bu iş. Çıkamayınca da aslında daha çıkılmaz noktalara sürüklüyor insan işi. Ya olmuş işte diyor. Tesadüfen meydana geliyor bunlar diyor. Hiç kendi de inanmadığı şeyler. Bir iki soru sorduğunuzda devamını da getiremiyorlar. Tesadüf diyen, tabiat diyen, Darwin diyen devamını getiremiyorlar. Üstad Bediüzzaman Hazretleri şu okuduğumuz satırlarda, şu kadar parçalarda çok ciddi onların öne sürdükleri o iddialara kılıçlar çekmiş. Ama bir kere bile dememiş ki Darwinizm. Şunları okurken hiç denk gelmedim. Muhatabı nazara vermemiş ama onun bütün iddialarını teker teker çürütmüş. Nasıl çıkacaksın işin içinden? Binaenaleyh Cenab-ı Hakk'ın zatında şeriki olmadığı gibi çünkü intizam bozulur, alem fesada gider. Fiilinde de şeriki yoktur. Evet, alem fesada gider. Eğer ki bir şeriki olacak olsaydı bütün alemler ne olacak? Bozgunluğa gidecekti. Fesat, bozulmak demek. Üstad Bediüzzaman Hazretleri tam bu cümlelerle Enbiya suresi 22. ayeti aslında tekrar ifade ediyor. Onu tefsir ediyor. Diyor ki eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, ilahlar bulunsaydı kesinlikle yerin, göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Dikkat ettiniz mi? Bir kelime söyledi. Nizam bozulur dedi, düzen bozulur dedi. Şimdi asırlardır bir düzen içerisinde ilerliyor mu? İlerliyor. Demek ki hiçbir şeriki karıştırmıyor. Yok yani. Dedik ya biyoloji kitabı kendi hakimiyeti, kendi ilmi, kendi bilgisi nispetinde başka birine ihtiyaç duymaz. Ve o kitabın bütünlüğü o yazarın birliğini gösterir bize. O kitabın intizamı, düzeni, birliğini gösterir. O kitaptaki o ilmin derinliği bize o yazarın ilmindeki kıymeti, kuvveti gösterir. Eğer bir kelime karışacak olsa bütün düzen, intizam bozulacağından dolayı kıymeti de düşerdi. Adana leke sürerdi. Demek ki kainat içerisinde de mesele böyle. Hiçbir yerde bir bozukluk, bir aksama görülüyor mu? Müthiş sistemler, müthiş düzen var. Bir gün hiç unutmuyorum. Panel esnasında Alman bir bilim adamı konuşma yapıyor. O adam konuşma yapana kadar birkaç konuşmacı diyor ki ya işte evrende şöyle düzen var, kainatta böyle düzen var, işler böyle aksıyor falan diye. Alman konuşmacı geliyor. Diyor ki ben yaptığım araştırmalar ile evrende öyle alelade bir düzen görmedim. Arkadaşlarıma katılmıyorum diyor. Öyle bahsettikleri gibi bir düzen yok. Tam aksine kainat içerisinde, evren içerisinde müthiş bir kaos var ve bu kaos içerisinde müthiş bir düzen var. Ben bunu gördüm diyor. Ta yıllar önceydi ya. Lan dedim nasıl bir şey bu? Evren, kainat içerisinde müthiş bir kaos var. Anlaşılabilir gibi değil ama az buçuk o manayı harfe girdiğin zaman demek ki o kaos içerisinde müthiş bir düzen var ben bunu gördüm diyor. Demek ki o kaos içerisindeki o düzen dahi bile daha muhteşem bir şey. O zaman daha muhteşem bir tevhidi, daha muhteşem bir sani vahidi bize işaret ediyor. Çünkü subetten, güçlükten dolayı
alemin Adem'den çıkmamasına sebep olur. Yokluktan varlık alemine çıkamazdı bu kadar güçlükte olacak olsaydı. Nihayetsiz bir kolaylık lazım bu kadar şeyin vücuda gelebilmesi için. Ve bunun olduğunu da konuştuk. Nihayetsiz bir kolaylık var. Ya şu dersler içerisinde değil mi ki bir cümle, değil mi ki bir kelime. Tekrardan aklımızda kaldı, tekrar tazelendi. Alemimize yerleşti o cümle, o kelime. Emin olun var ya, ileride öyle çok işimize yarayacak ki bunlar. Belki bir ay sonra, belki bir yıl sonra başka bir kelimeyle, başka bir cümleyle onlar izdivaç ettikçe o bakış açısı biraz daha açılacak. Biraz daha açılacak. Esas bunların işe yarayacağı yer ise kabre girdiğimiz zaman olacak. Esas yer orada işimize yarayacak. İnşallah kabre girene kadar daha çok beraber böyle denk geliriz, okuruz, bu konuları meşveret ederiz, istişare ederiz, müzakere ederiz. Daha çok bunlardan istifade etmenin yollarını ararız inşallah. Subhaneke la ilme lena illa me allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğinde gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.